ağır depresyon, majör depresyon diyoruz. Öyle bir durumda kişiler yataktan kalkacak enerjiyi bulamıyorlar. Böyle bir insana şunu demek çok anlamsız olur. İşte kendine inan, dışarı çık, yapabilirsin. Şimdi zihnimiz eskiden bir kitabı oturup 3-4 saat okuyabilirken şimdi 20 saniyelik içeriklere maruz kalıyor. Ve böyle olduğumuz durumda bizim sıkılma eşiğimiz eskiye oranla çok düşmüş durumda. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Depresyon günümüz modern insanını en çok etkileyen iki ruh sağlığı probleminden birisi. Böyle depresyon ve anksiyete bozukluğu, yani kaygı bozukluğu birbiriyle yarışıyor. Bazen o önde, bazen birazcık daha depresyon önde olabiliyor ama özellikle pandemiyle beraber anksiyete bozukluğu birazcık daha artmaya başladı. Şimdi depresyon konusu bu kadar yaygın olunca herkesin bu konuda bir fikri var. Kimisi çeşitli bitkilerle, kimisi bambaşka garip ve mucizevi yöntemlerle çözülebileceğini iddia ediyor ama klinikte çalışan birisi olarak şunu söylemem lazım. Depresyon aslında bir moral bozukluğu değil. Depresyonun iki temel özelliği var. Birincisi değersizlik, ikincisi karamsarlık, umutsuzluk. Eğer ben aynaya baktığımda hiçbir değerim olmadığını görüyorsam ve gelecekte her şeyin daha da kötüye gideceğini düşünüyorsam depresyonda olabilirim. Buna eşlik eden bazı başka belirtiler de var. Mesela konsantrasyon zorluğu, yeme ve uyku düzeninde bozukluklar, bazı insanlarda intihar düşünceleri gibi böyle arka planda bizi etkileyen bir durum söz konusu. Şimdi depresyon bu belirtilerle karşımıza çıksa da her zaman herkeste aynı seviyede ortaya çıkmıyor. Hafif seviyesi var, orta seviyesi var ve ağır seviyesi var. Şimdi hafif depresyonlarda insanlar kitap okuyarak, psikolojik kitaplar, kişisel gelişim kitapları, videolar izleyerek ya da kendini birazcık zorlayarak aslında kendi kendine de çözüm yöntemi bulabiliyorlar. Ama bazı durumlarda orta ve ağır depresyon seviyesine girdiğimiz zaman işin rengi değişebiliyor. Beynimizin o nörotransmitter dediğimiz hormonları bile ciddi anlamda değiştiği için seviyeleri o noktada terapi bile kafi olmayabiliyor. Şimdi ağır depresyon, majör depresyon diyoruz. Öyle bir durumda kişiler yataktan kalkacak enerjiyi bulamıyorlar. Böyle bir insana şunu demek çok anlamsız olur. İşte kendine inan, dışarı çık, yapabilirsin. Böyle yaklaşımlarımız o insana daha fazla suçlu hissettirecektir. Görüyor musun? Aslında dışarı çıkabilirim ama onu bile yapamıyorum. Şimdi böyle noktalarda bazen mesela majör depresyondaki insanlar bize terapiye gelir. Sizin söylediğinizi duyacak seviyede bir bilişsel duygu durumunda bile değillerdir. İşte böyle zamanlarda depresyon ağır bir seviyeye gittikçe ilaç desteğine ihtiyaç duyabiliyoruz. Mesela böyle bir şey sezersem ben terapi baktım yetmiyor. Bir psikiyatriste yönlendiriyorum ve antidepresan kullanımı gerekebiliyor. O yüzden yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Hafif depresyonlarda terapi ve kendi kendine yapılan yardımlar çok işlevsel olabilirken orta ve ağır depresyonda en iyi çözüm ilaç artı terapi. Yalnız antidepresan konusu çok sıkıntılı bir mevzu. Bundan birkaç yıl öncesine kadar neredeyse mide ağrısına, baş ağrısına, cilt rahatsızlıklarına eğer fiziksel bir kaynak bulunmazsa bile antidepresan yazıyorlardı. O yüzden yani ne derler, peynir ekmek gibi tüketilen bir noktadaydı. Bilinçsiz antidepresan kullanımı, her konuda antidepresan kullanımı da insana zarar veren bir taraf. Burada ayrımı net belirlemek lazım. Bazı durumlarda çok gereksiz yere kullanılıyor. Mesela eskiden sık karşılaşıyorduk ama şu an azaldı. Yas durumu mesela. İnsan bir sevdiği yakınını kaybetmiş. Ona gidiyor doktoru antidepresan yazıyor. Halbuki yas süreci yaşanması gereken bir süreç. Eğer siz bu süreçte bir antidepresan kullanırsanız o yası yaşayamıyorsunuz ve o yas içinizde çöküyor böyle. Ve bir ömür boyu hayatınızda sizi etkilemeye devam ediyor. Halbuki yavaş yavaş acınızı çeke çeke doğal bir süreç içerisinde siz bunu yaşarsanız sonrasında o zaten sizi olgunlaştıracak, daha güçlü bir noktaya getirecek. İşte burada antidepresanlar zararlı diyemeyiz ama sadece yanlış kullanımı zararlı diyebiliriz.
Odaklanma ve konsantrasyon konusu birçok insanın gündeminde, çünkü eskisi gibi odaklanamadıklarını, konsantre olmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Şimdi neden eskiye oranla konsantrasyonumuzda zorluklar var? Birincisi, çok fazla sosyal ve dijital içeriğe maruz kalıyoruz. Şimdi bakın, sosyal medya olarak birçok site var ama birkaç tanesi çok popüler. YouTube var, Instagram var ve TikTok diyelim. Şu an 3 tane çok önemli sosyal medya platformu. Şimdi TikTok hayatımıza girdi ve 30 saniyelik, 40 saniyelik içerikler. Ve sonra bu o kadar popüler oldu ki Instagram Reels'ları çıkardı ve orada da 20, 30, 40 saniyelik kısa içerikler ve devamlı yukarı kaydırıyoruz. YouTube normalde uzun videoların, daha uzun videoların olduğu, böyle daha bilgi alabileceğimiz bir platformken Shorts diye bir format çıkarttı. O da aynı Reels gibi, TikTok gibi kaydırmalı kısa içerikler. Şimdi mantık şöyle, sosyal medyada takılırken, gezinirken yaşadığımız şey. Eğer ben kampçılıkla ilgili bir arama görüyorsam, diyelim arıyorum kampçılık, işte bilmiyorum seyahat, tatil, dünya gezisi, o anda bir gönderiye baktım. Algoritma şöyle çalışıyor. O konuda en çok ilgimizi çeken şeyleri bir sonraki şeyde karşımıza çıkartıyor. Ve insan zihnine şöyle bir mesaj veriyor. Her zaman uyarılmış en ilgi çekici içeriği gösteriyor. Şimdi zihnimiz eskiden bir kitabı oturup 3-4 saat okuyabilirken şimdi 20 saniyelik içeriklere maruz kalıyor. Ve böyle olduğumuz durumda bizim sıkılma eşiğimiz eskiye oranla çok düşmüş durumda. Netflix'e bakıyoruz, diziler daha kısa. Hemen mesela başındaki girişini kesmişler, introsunu, bitişini kesmişler, bir sonrakine. Dizinin sezonu bitiyor. Ara vermiyoruz. Hemen bir sonra başka bir, senin sevebileceğin şu dizileri bulduk, bunları izler misin diye. Bizim nefes almamıza asla izin vermiyor. Devamlı böyle bir içerik durumuna maruz kalıyoruz. Şimdi zihnimizde, beynimizde dopamin diye bir hormon var. Beyin hormonlarından bir tanesi. Bu ödülle bağdaştırılan bir hormon. Genelde mesela su içerken bile kendimizi böyle ödüllendirilmiş hissederiz. Yani o dopamin hormonuyla bağlantılıdır. Şimdi ne oluyor? Bu kadar çok ödüle maruz kalınca insan, yani o andaki içerikler bizim zihnimize uyarılma ve ödül hissiyatı gibi geliyor. Biz bu sefer çok sıkılma eşiğimiz düştüğü için o dopaminin salgılanması için kısa ve uyarıcı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Halbuki bizi geliştiren şey kitap okumak, yürüyüş yapmak, kendimizi geliştirmek, tefekkür etmek, bir şekilde daha böyle yavaş ve uzun süreli şeyler. Ama zihnimiz bu şeye çok odaklandığı için ne oluyor? Onlardan çok çabuk sıkılıyor. Ve bu şöyle bir durum, bu kadar çok içeriğe maruz kalınca insanın bir toleransı gelişiyor. Sosyal medya ya da diğer bu dikkat çekici şeyler bizim dikkatimizi çok fazla çekiyor ve biz o uyarımı almak için daha fazla zaman geçiriyoruz. Ve bir bakmışız ki çok fazla buna maruz kaldığımız için dikkat süremiz çok kısalmış durumda. Ben mesela odaklanma konusunda zorluk yaşayan insanlara dopamin detoksunu çok öneriyorum. Sosyal medyadan, Netflix'ten, hatta fast food yiyeceklerden bile, anlık bize haz veren şeylerden belli bir süreç uzak kaldığımız zaman bu odaklanmamızı artırıyor. Bir diğer mevzu, beynimizin şöyle bir özelliği var. Beynimiz tembel bir varlık. Şimdi eğer ben tatlıyı çok seviyorsam ya da kuru yemişi çok seviyorsam ama yemek istemiyorsam, bana bir şekilde kilo yaptığı için, ama masamın üstünde ya da buzdolabımda tatlı varsa, kuru yemiş varsa ben onu yerim. Elimin ulaşabileceği, kalktığımda ulaşabileceğim yerdeyse kendimi engelleyemem. Ya da mesela kendimi geliştirmek istiyorum, spora gitmek istiyorum ve sabah kalktığımda sırt çantam hazır değilse, o anda birazcık bana o çantayı, spor çantasını hazırlamak zahmetli geliyorsa ben o spora gitmem. O çantayı hazırlamam. Şimdi dikkatin de, odaklanmanın da böyle bir problemi var. Ben masanın başında çalışıyorum, kitap okuyorum, bir şeye odaklanmaya çalışıyorum. Elimin uzanabileceği yerde telefonum varsa, bir şekilde televizyon oradaysa, bilgisayarın başında, internetin başındaysam eninde sonunda ben ona bakarım. Çok basit şeyler işe yarayabiliyor. Mesela çalışma alanını birazcık böyle hijyen bölgesi ilan etmek. Teknolojiden muaf, dikkat çelicilerden uzak bir hale getirmemiz inanılmaz işe yarıyor. Mesela ben böyle durumlarda kitap okurken, bu arada ben de aynı durumdaydım. Sosyal medyada çok zaman geçirirken eskiden 150-200 sayfa tek seferde okuyabilen Beyhan 10 sayfayı okurken zorlanıyor. Elimde kitap, yanında telefon var. Bir sayfa okuyorum, hatta bazen yarım sayfa, hemen bir telefona bakıyorum, ne olmuş? Sanki dünya değişti o anda. Sonra şöyle bir karar aldım. Telefonun sesini, diğer bildirimlerin hepsini kapatıp başka bir odaya koyuyorum. Bazen mesela evde modemi kapatıyorum, modemin fişini çekiyorum. Çok basit önlemler. O anda gidip yandan telefonu almıyorum.
Ders çalışırken bile öyle bu arada. Modemi kapatmak, kendimize kurallar koymak, telefonu diğer odaya koymak, aileme vermek her zaman işe yarayan yöntemlerden bir tanesi. Azıcık bu tür yöntemler işe yarayabiliyor. Bir de sıkılmaya tahammül egzersizi bize iyi gelecek şeylerden bir tanesi. Bazen böyle bir 10-15 dakika hiçbir şey yapmadan durmak, birazcık kendimizi uyaranlardan hariç tutmak da zihnimizi birazcık terbiye ediyor diye düşünüyorum. Arkadaş ve dostun ayrımını insan bazen merak ediyor. Bu ikisinin arasında ne fark vardır? Mesela bana soruyor olsanız ben derdim ki bir sürü arkadaşım olmuştur bugüne kadar. Belki yüzlerce, belki 1000'e yakın insanla dönem dönem arkadaş olmuşumdur. Ama dost deseniz belki 5'i 10'u geçmez, yani çocukluğumdan bugüne kadar sahip olduğum dostlar. Birisi o an çalıştığınız yerde, okulda ya da herhangi bir yerde o an yanınızda olan insan ve hoş sohbet ettiğiniz birisidir. Dost dediğimiz kişi ise aslında siz ondan uzakta olsanız, yakında olsanız, uzun yıllar geçse de sizi iyinizle kötünüzle değerlendiren insandır. Şimdi dost dediğimiz şey aslında bizim diğer insanlarla kurduğumuz en özet şekil. Bir sürü insan vardır ama bizi iyi hissettiren şey milyarlarca insanın varlığından ziyade bir tane birisi. Ve o insanın şöyle bir özelliği vardır dostun. Geldiği yeri güzelleştirir. Bir şekilde size kendinizi iyi hissettirir. Bu iyi hissettirmek pohpohlama anlamında değil. O anda mesela bir hata yaptığınız zaman ya da bazı konularda yanlış davrandığınız zaman size doğru geri bildirimi de verir. Beyhan bak bunu bir daha mı düşünsen? Ama arkadaş sizin ruhunuzun derinliklerine dalmaz. Sadece sizin göstermek istediğiniz kadarıyla bilir. Ama dost sizin derinlerinizde olan çatışmayı bilir. Siz o anda öfkelisinizdir, hırçınsınızdır. Dost o anda sakinleşmenizi bekler. Kim seni üzdü der. Halbuki siz öfke göstermişsinizdir. Arkadaş burada baktığımız zaman Beyhan çok öfkeli birisi der. Yani dost içerideki o çatışmayı hisseder, bazen sabırla bekler ve bize destek olur. Herkesin başına maalesef bir dost güzelliği gelmiyor. Ama ben şuna da inanıyorum. Bazen biz kendi içerimizde o kadar çok bizi sevmesini bekliyoruz ki insanların ve şöyle bir şey oluyor bu durumun. Eğer ben çok diğer insanların beni sevmesini beklersem bu bir sevgi açlığına sebep oluyor. Siz beni sevdiniz, aslında tam bir dostsunuz. O anda tam bizim ilişkimiz derinleşecek, böyle ruhumuzun derinliklerinde birbirimize temas edeceğiz. Ben diyorum ki tamam bu beni sevdi, sıradaki. Başka birinin de sevgisine ihtiyaç duyuyorum. Böyle olunca gözüm beni sevenlerde değil, devamlı sevme ihtimali olan insanlarda oluyor. Ve bir sürü arkadaş biriktiriyorum ama arkadaş listesi iner çıkar, borsa gibi orada. Ama dost hanesi hep boş kalıyor. Burada birazcık dostluğun ansızın bir paketin içinden çıkan hazır bir şey olmadığının farkına da varmamız lazım. Bir sevgi bağı, bir şefkat bağı olacak ama çok da emek vermek gerekiyor. Empati gerekiyor, değer vermek gerekiyor, yardımcı olmak gerekiyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de koşulsuz sevmek dediğimiz bir şey var. Yani bazı insanları belki izleyenler fark edecektir, hatırlayacaktır. Bir derdinizi anlatırsınız. O kişi mevzuyu hemen kendisine getirir. Ya da mesela bir gerçekten hata yapmışsınızdır ama o anda sen insansın, canın sağ olsun diye bir söz beklerseniz karşı taraf sizi yargılar. Bunlar dost değildir. Dost o anda sizin hem doğru yolda olmanıza yardımcı olur ama sizi döverek değil, ezerek değil, aşağı çekerek değil, beraber yürüyerek size bu yardımı sağlar. Bundan dolayı insanlar ben dostum diye gelmez ama günün birinde geriye dönüp bakınca bu insan dostmuş diye hayıflanabiliriz onu kaybettiğimiz zaman. Böyle bir düşünmek lazım hayatımızdaki insanlar kim dost kim değil. Yani bir de şu var, insanlar diyor ki hep diğer insanlar beni üzdü, hep beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani bunun çok doğru olduğuna inanmıyorum ben. Herkes mi kötüydü? Herkes mi sana zarar verdi? Bazen içeride kendimi de düşünmem lazım, kendime de çuvaldızı batırmam lazım diye düşünüyorum. Kampçılıkla ilgili bir arama görüyorsam, diyelim arıyorum kampçılık, işte bilmiyorum seyahat, tatil, dünya gezisi, o anda bir gönderiye baktım. Algoritma şöyle çalışıyor. O konuda en çok ilgimizi çeken şeyleri bir sonraki şeyde karşımıza çıkartıyor. Ve insan zihnine şöyle bir mesaj veriyor. Her zaman uyarılmış en ilgi çekici içeriği gösteriyor.